İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, katliamın başladığı Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'ye gitti. Uluslararası kamuoyunda hızla büyüyen tepkilere de yanıt vermeye çalıştı. Herzog, uluslararası hukuka uygun davrandıklarını savunup Hamas'ı yardım dağıtımlarını sabote etmekle suçladı. Burada uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ediyor ve buna göre insani yardım sağlıyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'ye gitti. Her gün yardım kuyruklarında hedef alınan sivilleri ve açlıktan ölen bebekleri görmezden gelip uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ediyoruz dedi. Bölgedeki İsrail askerleriyle bir araya gelen Herzog suçu bir kez daha Hamas'a attı. Grubu insani yardımların dağıtımını sabote etmeye çalışmakla suçladı. Burada uluslararası hukuka uygun şekilde hareket ediyor ve buna göre insani yardım sağlıyoruz. İnsani yardımları sabote etmeye çalışan Hamas. Hamas üyeleri buradaki altyapıyı yok etmemizin önüne geçmek için hepimizin aleyhine olanları çarpıtıyor. Herzog bu açıklamaları İsrail'in güdümündeki sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'na yönelik uluslararası tepkilerin hızla büyüdüğü sırada yaptı. Son olarak uluslararası haber ajansları Reuters, Agence France Presse ve Associated Press'le haber kanalı BBC, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek İsrail'e çağrıda bulundu. Bölgedeki gazetecilerin giriş çıkışlarına izin verilmesi istendi. Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar. İsrail makamlarını bir kez daha gazetecilerin Gazze'ye girip çıkmasına izin vermeye ve bölgedeki insanlara yeterli yardım malzemesinin ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz. İsrail ordusu 140 günü aşkın süredir Gazze'deki sınır kapılarının tümünü kapalı tutuyor. Gazze şeridindeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval una ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.